Herkese merhabalar. YouTube kanalımda kendimce böyle minik saç aksesuarları anlatmaya çalışacağım. Umarım becerebilirim. Bakalım neler çıkacak ortaya. İlk önce bu gördüğümüz böyle kenarında farklı detayları olan minik saç bandanalarından yapacağız. Ben bunlardan farklı farklı renklerde yapmıştım. Pembeyi de hep beraber yapmaya çalışalım. Ben ip olarak Alize Cotton Gold kullanacağım. İçerik olarak %55 pamuk, %45 akrilik olarak geçiyor. Ama elinizde farklı koton ipler varsa onlarla da deneyebilirsiniz. 3 milimetrelikte, yani 5 numaraya denk geliyor, tığ kullanacağız. Hadi başlayalım. Evet, ilk önce ilk zincirimizi yapacağız. Bu bağlantı başlatan ilk zincir oluyor. Bunu saymıyoruz. 4 tane zincir çekeceğiz. 3, 4 ve buradan ilk zincirimizin içerisine batırıp burada bir halka elde edeceğiz. Şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. Bir tane doladık. Halkamızın içerisinden batıp ikili trabzan yapıyoruz. Yanına bir tane daha ikili trabzan, yanına bir tane daha ikili trabzan. Toplamda şu başlangıçtaki zincirimizle beraber 4 tane trabzan olmuş gibi düşünün. Bir zincir çektik, doladık. Aynı deliğin içerisine ikili trabzan doladık. Yine ikili trabzan doladık. Tekrar ikili trabzan. Şimdi 3 trabzanımız oldu burada. Bir zincir çektik, doladık, aynı yere batarak başlangıç kısmı gibi bir alan oluşturduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektik, geriye çevirdik örgümüzü. Burada bir boşluk kısmımız var. Oraya yine üçlü trabzan yapacağız. Pardon, 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2 ve 3. Bir zincir çektik. Şurada bir köşe noktamız oluşmuştu. Oranın içerisine 3 tane ikili trabzan, 1, 2, 3, bir zincir çektik. Aynı yere batıyoruz yine. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Burada en başta başladığımız bir yer vardı. 4 zincirle başladığımız. Daha sonra 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Oranın ortasına batıyoruz. Boşluğa 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Yine aynı yere batarak yine bir ikili trabzan yaptık. Örgü aslında tığ işimiz bununla benzer şekilde ilerleyecek. Bir arkaya dönüp bir ön yüzüne dönerek ilerleteceğiz. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Geriye döndük. Burada boşluğumuz var. İçerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Burada zaten artık batacağımız yerler belirli. Burada bir boşluğumuz var. Bunun içerisine yine ikili trabzanlardan 3 tane yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz arada. Köşe noktamız var. Artırma yaptığımız yerdir burası. Buraya battık. 1, 2, 3, bir zincir çektik. Tekrar aynı yere 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. Yine bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa battık. 1, 2, 3. Bir zincir çektik. Başlangıçtaki 4 zincirle başladığımız alana geldik. Buraya battık. 1, aynı yer. 2,
3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik yine aynı yere batarak bir tane daha trabzan yapmış olduk. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekerek geriye dönüyoruz. Bu boşluk gördüğümüz yerlere üçer tane ikili trabzan, burada köşe noktası olan yerde 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan şeklinde aynı yere batarak arttırmalarımızı yapıp istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar devam edeceğiz. Yaklaşık olarak 16-17 sıra kadar örüyorum ben bunu. Buradan başlayarak şu üçlü trabzan ikili trabzanları sayarak yaklaşık olarak 16-17 tane trabzan yetiyor. Kendi kafa ölçünüze göre de yine aynı şekilde yaparak, sayarak, büyüklüğünü ölçerek yapabilirsiniz. Yeterli büyüklüğe ulaşalım, ölçülerine bakalım. Sonra kenar kısımları nasıl yapılacak onları beraber görelim. Evet arkadaşlar, benim için yeterli büyüklüğe ulaştı. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra örmüşüm ben toplamda. İsterseniz bu sıraların sayısını arttırabilir, şal yapabilirsiniz ya da baş ölçünüz daha büyüktür ya da küçüktür, arttırıp azaltma yapabilirsiniz. Ya da kız çocuklarınıza yapıyorsanız daha küçük boyutlarda da tercih edebilirsiniz. Şimdi ölçüleri benim için bu şekilde uygun. Şöyle uzunluk olarak 41 santim civarında, genişlik olarak da 21 santim civarında olmuş. Şimdi kenar kısımlarını yapacağız. Kenar kısımlarında şöyle diğer örgüde göstereyim. Şu pıtırcık denilen kısımları minik toplardan oluşturacağız. Bunları da beraber yapalım. Bu kısımları da tabii şu örgünün üçgen olan kısmını da tamamlamamız gerekiyor. Burası bizim başımızın ön kısmına gelecek, alın kısmımıza gelecek yer. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şöyle örgümü döndüreyim o sırada. 4 zincir çektim. 4. zincirin önünde tırnağımızı böyle bekletirsek karıştırmayız. 1 2 zincir daha çekmiş oldum. Toplamda 6 zincir. Doladım. 4. zincirin içerisine battım, çıkardım. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. İlk 2 tanesini ördüm. Doladım. Aynı yere battım, çıkardım. İlk 2 tanesini ördüm. Doladım. Aynı yere battım. İlk 2 tanesini ördüm. Tekrar doladım. Aynı yere battım. İlk 2 tanesini ördüm. Şu anda tığımın üzerinde 1 2 3 4 5 tane ilmek var. Bunların hepsini aynı anda çekip örüyorum. Bir tane kilit zincirimi yaptım. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Bir ilmeğimizi doladık tığımıza. Şurada kilit zincir dediğim bir kısım var. İlk zincir olarak da düşünebilirsiniz. Onun içerisine battım, çıkarıp ilk ikisini ördüm, doladım. Aynı yere battım, ilk ikisini doladım. Aynı yere battım, ilk ikisini ve tekrar ilk ikisini ördüm. Tığımın üzerinde 5 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkardım. Burada kilit zincir yapmayacağım. Şöyle birinci kabartmayla ikinci kabartmayı birbirine eklemem lazım. 4. zincirimiz vardı. Bu kabartmanın ilk yaptığımız yer. Onun içerisine batıp ipimizi çekip diğerinden de geçirerek şurada bir minik pıtırcık ya da minik toplardan yaptık. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Kenar kısımdayım. Kenar kısımlarda hep şu boşluklara batıyorduk zaten. Tekrar batarak böyle bir sık iğne yaptım. Tekrar yapalım. 1 2 3 4 zincir çektim. 4. zincirin orada tırnağımı bekletiyorum. 1 2 tane zincir çektim. Doladım. 4.'ünün içerisine batıp ilk ikisini ördüm. Doladım. İlk ikisini ördüm. Doladım. İlk ikisini ördüm. Doladım. İlk ikisini ördüm. Toplamda 5 tane var. Kapattım. Kilit zincirim 1. Evet, kilit zincirinden sonra 2 tane zincir çektim. Doladım.
şu kilit zincirimin içerisine battım. İlk ikisi doladım. İlk ikisi doladım. İlk ikisini ördüm. Doladım. İlk ikisini ördüm. 5 tane ilmek var. Bunların hepsini tek seferde çıkardım. Şuradaki 2 tane kabartmamızı şöyle birbirine birleştireceğiz. Dördüncü zincirimiz vardı. Şurada boşluk zaten belli. Onun içerisinden ip çıkarıp diğerinden de ilmeğimizden de çektik. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve diğer boşluğa batıyorum. Bundan sonrası şu köşe noktasına gelinceye kadar aynı şekilde ilerleyecek. Oraya gelelim. Köşe noktasında küçük bir püf nokta var. Aynı yere tekrar batacağız. Pıtırcıklarımızdan yapacağız. O kısma gelelim. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi köşe noktasına geldik. Burada bu pıtırcığımızı yaptık. 1 2 3 4 zincir çektik. Bu köşe noktamıza battık. Aynı işlemi burada da yapacağız. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. Dördüncünün içine batıyorum. İlk ikisine batıyorum. İlk ikisine batıyorum. İlk ikisine bir defa daha, toplamda 4 defa batmış oldum. İlk ikisini ördüm. 5 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkardım. Kilit zincirimi yaptım. 1 2 doladım. Kilit zincirime battım. 1 2 3 4 tamamladım ve diğer kısımla birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Burada normalde şuraya, diğer boşluğa batmam lazım. Batarsam şuradaki köşe noktam, tam uç noktamda bir tane boşluk oluşmuş oluyor. Bu görüntü çok güzel olmadığı için bu pıtırcığımı yaptığım kısmı tekrar köşeye batarak işlem gerçekleştiriyorum ve bu uç noktada bir tane daha bu pıtırcıklardan oluşmuş oluyor. Bundan sonra işlem tekrar aynı şekilde devam edecek. 4 5 6 tane çekip işlemi tekrar diğer uç noktaya kadar tamamlayacağız. Oraya geldikten sonra da artık en son aşamamız olacak. Bağlama kısımlarını ve bu başımızın alın kısmımıza gelecek kısmı nasıl tamamladığımızı göstereceğim sizlere. Evet, şimdi sıranın sonuna geldik. 4 tane zincirimi çektim. Burada son boşluğumuza batıyoruz. Şimdi bu bandanayı kafamıza bağlayabilmemiz için bir ip kısmı oluşturmamız lazım. Onun için ben 50 tane zincir çekiyorum. Ama isterseniz daha fazla da çekebilirsiniz. 2 3 4 5 50. sıraya geldiğimizde, zincire geldiğimizde tekrar devam edelim. 48'deyim. 49 50. Burada isterseniz sık iğne yapabilirsiniz bu zincirlerin üzerine. Ben kaydırma yöntemini yapıyorum. Çünkü buradaki bu bağlama kısmının çok kalın şekilde gözükmesini istemiyorum. Bir önceki zincire battım. Geçirdim. Zincirin içerisine battım. Diğerinin içinden geçirdim. Battım. Geçirdim. Bu şekilde yine şuradaki başladığımız kısma kadar ilerleyelim. Evet, şimdi şöyle bir görüntümüz oluştu. Başlangıç kısma geldik. Şuradaki ilk kısmın içerisine batıyorum. Sık iğne yaptım. Şurada zincirli kısım var. Oranın içerisine 2 tane yapacağım. Sık iğne 1 2. Şurada bir boşluk görüyorum. Zincirlerin başıdır. Sık iğnelerin şuradaki zincir, evet, onların başlangıcına sık iğne yaptım. Boşluğa 1 2 tane sık iğne yaptım. Şurada yine boşluk var. Buraya battım. 1 2
Şurada bir nokta var. Oraya bir tane sık iğne, yanındaki boşluğa 1 2, yani şuradaki boşluk kısımlara, şuradaki kısımlara ikişer tane, şu başlangıç noktalarına da birer tane, yani toplamda şuradaki alana 3 tane sık iğne olacak şekilde diğer uca kadar ilerleyeceğiz. Evet, şimdi en son noktaya geldim. Buraya da sık iğnemi yaptıktan sonra yine 50 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15. Evet, 50. zinciri yaptım. Tekrar burada kaydırma yöntemini kullanacağım. Zincirlerin içerisine batıyorum. Sonra diğerinin içerisinden, şunun içerisinden ilmeğimizi geçiriyoruz. Batıp diğerinin içerisinden geçiriyoruz. Batıyoruz. Diğerinin içerisinden geçiyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Son kaydırmaları da yaptım. Şurada başlangıç noktasındaki bir sık iğne var. Onunla birleştiriyorum. Evet, en son sık iğne ile birleştirip bir tane de sabitlemek için zincir çekip bunu artık bitiriyoruz. Bundan sonra elimize böyle bir ucu kesik olan, sivri olmayan bir iğne alıp buradaki ipi gizleme işlemini yapacağız. Evet, iğnemi taktım. Bu ön kısmımız şurası. Arka kısımdan şu sık iğnelerin içerisinden ipimizi geçireceğiz. Evet, şu şekilde biraz daha ilerletebiliriz. Burada makas yardımıyla keseceğiz daha sonra. Evet, bu kadar. Şu kısımları isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. İsterseniz sık iğne ile yapıp daha kalın hale getirebilirsiniz. Çok basit ama çok böyle keyifle kullanılabilecek bir saç aksesuarı oldu. İsterseniz dediğim gibi bunu daha da büyüterek şal haline de getirebilirsiniz. Çocuklarınız için daha küçük yapıp onların da keyifle kullanmasını sağlayabilirsiniz.